Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Samsung Galaxy Note 8'i bir ön inceleme yapayım istedim. Best Buy'da var. Dün konuşmuştum. Dediler ki çekebilirsin, edebilirsin. Normalde kimseye yapmıyoruz. Ama sana bir kıyah yapacağız dediler. Teşekkür ederim dedim. Şimdi bir kavga dövüş edeceğim. İnşallah şu üzerindeki zımbırtıyı bir çıkartırlar. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Eğer ki onu yaparlarsa dün çünkü çocuk şey dedi. Ya dedi daha dedi telefon piyasaya çıkmadığı için yapamayız ama dedi daha sonrasında yaparız dedi. Ben dedim ki ya ben dedim şöyle bir ilk bakış videosu gibi bir şey yapacağım. Sonra zaten dedim telefon bana gelecek en kısa zamanda. Herhalde bir 10 güne kadar falan elimde olur. O zaman zaten daha detaylı incelemesini yapacağım. Size de söylemiş olayım bu arada. Bakalım şimdi ne diyecek ne yapacak bilmiyorum. İçeriye gireceğiz efendim. Şöyle Note 8'e bir ilk bakış yapalım. Kamerası, sağı, solu, özellikleri, fiyatı falan onları bir söyleyeyim. Efendim bu arada Perşembe ve Cuma günü San Francisco'da olacağım. Perşembe günü sabah erken uçakla gidiyorum. Cuma akşamı da döneceğim. Oradan da size güzel videolar çıkartacağım. Buyurun Samsung Galaxy Note 8'e şöyle bir ilk bakış yapalım. Güzelce bir tanıyalım kendilerini. Kimmiş, neymiş, kimlerdenmiş bir görelim. Evet efendim şimdi Samsung Galaxy Note 8 elimizde. Bir saatten beri kavga dövüş şu alarmı çıkarttıramadım. Dedim ki ya arkadaş ben bu alarmı çıkartayım. Bir şöyle takılayım edeyim falan. Dediler ki telefon eğer piyasaya çıkmış olsaydı seve seve yapardık. Ama maalesef piyasaya çıkmadığından dolayı şirket politikası biz buna izin veremiyoruz dediler. Ben de peki dedim. Çok da fazla üstlerine gitmedim. Çünkü normalde böyle bir şey yapmıyorlar. Burada kimseye bir şey yaptırmıyorlar. Ben artık müdavim gibi bir şey olduğum için bana yaptırıyorlar. Exit demo diyelim. Sürekli demoya geçip duruyor. QHD, Quad HD yani 2960'a 1440 çözünürlüklü Super AMOLED. Yani bu konuda biliyorsunuz Samsung bayağı ileride. Gorilla Glass 5 ile korunuyor efendim. Kavisli ekran tabii doğal olarak şöyle gördüğünüz gibi ama bu sefer kavis güzel yapılmış. Eskisi gibi böyle eli oyalamıyor, sıkıntı yaratmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi Edge paneli böyle kullanabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı da var. Gelelim işlemciye. İşlemci Türkiye'de satılan modellerde Exynos 8895 olacak Samsung'un kendi işlemcisi. Neden Türkiye'de dedim? Çünkü Amerika'da Qualcomm Snapdragon 835 ile piyasaya çıkacak sevgili arkadaşlar. Benim bununla ilgili bir tezim var. Tezim de şu. Galiba Samsung bizim gibi ülkelerde bunu deniyor. Türkiye gibi ülkelerde bunu deniyor anladığım kadarıyla. Yani çünkü Amerika'da hiçbir şekilde riske girmeden direkt şuradan bu arada Edge paneli çalıştırdım. Şuradan çıkayım. Şuradan kolaylıkla çekip yapabiliyorsunuz. Zaten bunu da kendiniz biliyorsunuz. Her şeyi atayabiliyorsunuz buraya. Exynos 8895 kötü bir işlemci mi? Hayır değil. 4 tane 2.5 GHz'lik Exynos var üzerinde. Artı 4 tane de 1.7 GHz Cortex A53 işlemci bulunuyor. Yani gayet de performanslı aslına bakarsanız. Hani şöyle orada sağını solunu size gösteriyorum. Elimden geldiğince konuşurken detayları görün diye. Bu özelliklerini sayayım zaten sağında sonunda neler var onları da şöyle size kısaca bir göstereceğim. Rahat rahat zaten devam ediyor olacağız. Bu işlemcinin yanı sıra üzerinde grafik işlemci olarak da Mali G71 bulunuyor. RAM'i de 6 GB. Şimdi 6 GB RAM gerekli miydi diyenler olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Android işletim sistemi kullanıyor tabii ki. Nugget 7.11 kullanıyor. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Android işletim sistemi RAM canavarıdır. Ne kadar RAM verirseniz kaynağı sonuna kadar kullanır. O yüzden 6 değil 16 da olsa her türlü gideri var onu söyleyebilirim. Depolama olarak benim en sevdiğim işi yapıyor Samsung. Çünkü gidiyor 64 GB direkt onboard koyuyor. Üzerine sen 256 GB'a kadar arttırabiliyorsun. Kamera olayına gelelim. Artık biliyorsunuz firmalar telefonlarını tamamen kamerayla böyle satar oldular, pazarlıyorlar. Bizimki şöyle çekiyor, bizimki böyle çekiyor. En çok biz yaklaştırıyoruz falan filan insanları bununla cezbediyorlar. Çünkü aslında elimizdeki hemen hemen birkaç yıla geriye dönük bütün cihazlar bize performans sağlıyor. Bunun farkındalar. Hep kameradan vurmaya çalışıyorlar. Efendim şimdi ana kameradan başlayalım. Arka kameradan. 2 tane kamera var gördüğünüz gibi. Çift kamera. Bunların ikisi de 12 megapiksel çekiyorlar ama bir tanesi f1.7 diyafram aralığına sahip. Diğeri ise f2.4 diyafram aralığına sahip. Yani az ışıkta bile gayet iyi performans sağlayabiliyor. Çünkü f1.7 artık rahat rahat sizi bütün ışıklarda telefonla alabileceğiniz performanstan bahsediyorum. Bütün ışıklarda rahat rahat idare eder. Samsung'un yine güzel bir tarafından bahsedeyim. Ön kamerası da f1.7. Bu arada 8 megapiksel ön kamerası var. Ama onun da diyafram aralığı f1.7. Yani yine düşük ışıkta iyi performans almanızı sağlayan bir ön kamerası var diyebiliriz aslında. Şimdi en çok eleştireceğimiz şeyden bahsedeyim. Bu cihazda 6.3 inçlik bir ekran var. Şimdi bu ekranı doyurmak kolay değil.
Ama Samsung bu cihaza 3300 miliamperlik bir batarya koymuş. Bence bu gayet yetersiz. Samsung Note 8 kullanıcıları hani downgrade etmiş, aslında geriye gitmiş batarya. Daha da böyle Note 7'den Note 8'e geçerken daha da iyi olması gerekirken direkt geriye doğru gelmiş yani. Enteresan gerçekten. Ama bence Note 8 için biraz sıkıntı yaratacak diye düşünüyorum 3300 miliamperlik batarya. O arada böyle oyunları falan filan açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tuşlarda gizleniyor. Kapasitif tuşlarda gizleniyor, saklanıyor efendim. Bağlantı çeşitliliği gayet iyi. Onu söyleyeyim. Zaten Samsung'da her zaman bu konu zengindir. Allah var. Efendim bağlantısı şöyle, kamerayı da açmışken hazır biraz oynayayım şöyle. Bağlantısı 802.11 A, B, G, N, A, C. Allah ne verdiyse koymuşlar üzerine. Aynı zamanda Bluetooth 5 kullanıyor, NFC kullanıyor, USB Type-C kullanıyor. O da güzel, onlar da güzel. Bir 195 gram gibi bir hafifliği var diyeyim. Ağırlık denmez artık ona. Hafif, gerçekten de hafif bir cihaz. 195 gram gayet iyi. Şimdi efendim teknik özellikleri bu şekilde. Şöyle biraz hem oynayayım hem de sağını solunu göstereyim size. Bu fotoğraf gördüğünüz gibi. Şöyle çatır çutur çekeyim. Şimdi 2x optik zoom yapabiliyor. Aynı zamanda 10x'te dijital zoom yapabiliyor. Gayet de net gördüğünüz gibi. Şöyle ortalamaya çalışayım hatta. Yani o konuda gayet başarılı. Ya zaten şöyle bir şey söyleyebilirim. Samsung kameralarıyla iPhone kameralarını karşılaştırdığımda size çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Samsung biraz daha değil, çok daha fazla parlak ve de canlı renkler verebiliyor. Aynı zamanda açısı da gayet geniş. Yani iPhone'da bu açı biraz daha dar. Ama şöyle bir sorunu var. Samsung biraz böyle gördüğünüz gibi titremeler, geçişlerde sıkıntılar falan yaşayabiliyor. Apple o işi biraz daha güzel çözüyor. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bu işin olmazsa olmazı S Pen. Gördüğünüz gibi efendim. Yani S Pen'e daha böyle bir farklılaştırdılar, özelleştirdiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar diyoruz ama yani benim için S Pen'dir yani. Çok da fazla bir şey beklememek lazım. Note serisi biliyorsunuz S Pen'le yani kalemiyle ünlendi. Hani ben kalemden vazgeçemem abi diyorsanız eğer, yani eyvallah, ama hani yok ben kalemsiz de yaparım diyorsanız S8'e ya da S8 Plus'a da yönlenebilirsiniz. Efendim bir güzel tarafı da tabii ki IP68 sertifikası bulunuyor. S serisinden de bunu biliyorsunuz. Note 7'den de zaten hatırlıyorsunuzdur. Hem suya hem de toza dayanıklı, darbelere dayanıklı 1,5 metrede 30 dakika boyunca bu telefonla çılgınlar gibi videolar çekebilirsiniz. Artık ne yaparsanız bilmiyorum ama 1,5 metre suyun altında 30 dakika takılırsınız yani. Efendim şimdi biraz şöyle etrafını gezdireyim size, videoyu sonlandıralım. Bu zaten böyle bir ön bilgilendirme videosu gibi olacak. Ondan sonra daha detaylı bütün oyunlarla testlerini yapacağım. Grafik işlemcisiydi. Ondan sonra batarya testi falan filan detaylı bir şekilde telefon test cihazı elime geldiğinde zaten hepsini yapacağım, merak etmeyin. SIM kart girişini görüyorsunuz ve de SD kart girişi yukarıda. Burada bir tane mikrofonla görüyorsunuz. Sağ tarafında telefon açma kapatma tuşunu görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Diğer tarafta hızlı erişim tuşu var şöyle. Buradan zaten siz yine içeriğini oluşturacağınız haberleri, müzikleri falan gibi şeyleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Tek tuşla yine geri dönüyorsunuz. Burada ses açma kapatma tuşunu görüyorsunuz. Alt tarafta S Pen yuvası var. S Pen'imiz nerede? Şurada hemen S Pen'i yerine oturtalım. Buyurun efendim, S Pen'iniz buraya gidiyor. Şurada alarmı, bu olmayacak tabii ki. Burada 3,5 milim jack'ı görüyorsunuz. Şurada USB Type-C var ama şu alarmdan dolayı kapalı. Ne kadar cinganalık yaptıysam da bu alarmı çıkarttıramadım. İlla piyasaya çıksın öyle diyorlar. Bakalım, göreceğiz. Arka tarafta efendim flash'ını görüyorsunuz. LED flash'ını. 2 tane kamerasını görüyorsunuz. Ön tarafta şöyle göstereyim. Kamerası şurada bulunuyor. 8 megapiksellik kamerası. Burada da hoparlörünü görüyorsunuz. Yine alt tarafta da mikrofon var. Efendim Türkiye fiyatı 4.999 TL olacak ama 500 liralık aksesuar hediye edecekler. Yani bu zorunlu olayını da ben sevmiyorum. 500 lira indirim yapın o zaman. 500 lira eksiye çıkın yani. Niye bana 500 liralık aksesuar veriyorsunuz kardeşim? Belki ben istemiyorum yani. Böyle bir saçmalık olur mu? Değil mi? Ama işte böyle bir uygulaması var diyelim artık Samsung Türkiye'nin. Artık neyi düşünerek yapıyorlar bilmiyorum. Demek ki insanlar ihtiyacım var, seviyor mu, ne yapıyor? Ona da bir şey diyemeyeceğim. Şöyle diğer siyah olanı da getirdim yanına göstermek için. Efendim bu siyahı, bu da grisi. Şöyle gördüğünüz gibi. Ürünün Amerika fiyatı da 925 dolar olacak. İzlenimi sorarsanız hafif, performanslı, gayet güzel. Ama 5.000 lira derseniz eğer ben kaçarım.
Aga yani 5.000 lira benim için biraz zor. Yani şu anda S8 Plus'ın da geldiği noktanın 3.300 TL olduğunu düşünürsek bu telefonda yani elinizde eğer Note 5'iniz varsa, Note 7'niz zaten olamaz. Note 5'iniz varsa ya da S8 Plus'ınız varsa kalem delisiyim abi. İlla ki ben bu kalemi kullanacağım ya da Note serisini seviyorum diyorsanız geçin. Ama onun dışında hani çok da böyle koşa koşa alın demem. Yani tabii ki size kalmış. Evet efendim. Şimdi Note 8'in ilk izlenim şöyle bir elimize almış olalım. Hem bir genel özelliklerini size anlatmış olayım dedim. Hem de yakın zamanda geldiğinde dediğim gibi detaylı incelemesiyle fotoğraf kalitesi, fotoğrafları, videosu, işte grafik işlemcisi, oyun performansları, bataryası gibi her şeyle zaten detaylı bir çekim yapacağım. Size de sunacağım. Efendim bu videomuzdan da bu kadar. En kısa zamanda yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.